Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Binance borsasında fiyat aralığı belirleyerek bu fiyat aralığında otomatik alım satım işlemleri yaptırabileceğiniz bir bot mevcut. Bu videomda detaylıca bu botun kullanımından bahsedeceğim. Videom hoşunuza giderse kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. Alım satımlar kısmına girdiğinizde şuradaki menüye tıklarsanız Grid alım satım botuna ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Botu kullanabilmeniz için karşınıza çıkan bilgilendirme metnini okuyup onaylamanız gerekiyor. Borsalarda işlem yaparken size bir bilgilendirme sunuyorsa bunları okumaktan kaçınmayın. Okuduktan sonra onaylayıp işlemlerinize devam edebilirsiniz. Eğer onaylamazsanız Binance alım satım yapmanıza izin vermez. Şimdi botun kabaca kullanımından bahsedeyim arkadaşlar. İlk başta şuradan parite seçebiliyorsunuz. Daha sonra bir alt fiyat bir de üst fiyat belirliyorsunuz. Ve bu fiyat aralığını gridler kısmından parçalara ayırıyorsunuz. Mesela alt fiyatı 1 TL, üst fiyatı 10 TL olarak belirledik. Eğer ki ben her 1 TL fiyat hareketinde işlem yapmasını istiyorsam grid kısmını 10-1'den 9 parçaya ayırıyorum. Bu şekilde her 1 TL fiyat hareketinde botum alış ya da satış yapacak arkadaşlar. Birazdan bunun mantığını da öğreteceğim. Eğer ki ben bir stop fiyatı belirlemezsem piyasa alt fiyatımın ya da üst fiyatımın dışına çıktığında botum duruyor. Tekrardan bu fiyatların arasına girerse botum çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki stop belirlerseniz botu komple kapatabiliyorsunuz. Bot kabaca bu şekilde çalışıyor. Şimdi detaylı olarak kullanımına bakalım. Burası spot grid alım satım bölümü olduğu için öncelikle bakiyenizin spot cüzdanında olması gerekiyor. Şu kısımdan paritenizi değiştirebiliyorsunuz. Fakat şu anda çok fazla parite desteklenmiyor arkadaşlar. Pariteyi seçtikten sonra aritmetik ya da geometrik olarak kazancınızı ayarlayabiliyorsunuz. Aritmetiği seçerseniz atıyorum ki karınız 1 dolar 1 dolar şeklinde sabit olur. Geometriyi seçerseniz karınız %1 şeklinde sabit oranda olur. Fiyat aralığı kısmından alt ve üst fiyatınızı ayarlamanız gerekiyor. Örnek olarak Ethereum Bast paritesinde alt fiyatı 2950, üst fiyatı ise 2980 olarak belirleyelim. Gridler kısmından bu aralığın kaç parça olacağını belirleyebiliyorsunuz. Biz bu aralığı 5 olarak belirleyelim. Hemen altında ayarladığınız grid sayısına göre ne kadar kazanacağınızı tahmini olarak gösteren bir yüzde mevcut arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Buradaki oran tahmini değer. Grid sayısını değiştirdiğinizde buradaki oran da değişiyor arkadaşlar. Biz 5 olarak ayarlayalım. Yatırım yapacak coin kısmında 2 tane seçenek mevcut. Sadece Bast'ı seçerseniz bot spot cüzdanınızda bulunan Bast'ı kullanır. Bast artı Ethereum'u seçerseniz şuraya tıkladığınızda bir bilgilendirme gösteriyor arkadaşlar. Bu bilgilendirmede Ethereum'ları sadece arbitraj için kullanacağını gösteriyor. Ben iki şekilde de botlar oluşturdum ve botlar sadece Bast'ı kullandı arkadaşlar. Ethereum'ları kullanmadı. Detaylı kullanımını biliyorsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Şimdi biz sadece Bast'ı seçelim, devam edelim. Yatırım yapabileceğiniz minimum miktar belirlediğiniz fiyat aralığı ve grid sayısına göre değişebiliyor. Yatırabileceğiniz minimum miktarı şu kısımdan görebiliyorsunuz. İsterseniz burada yazandan daha fazla miktarda yatırım yapabiliyorsunuz. Ne kadar çok yatırım yaparsanız işlem başına emir büyüklüğünüz o kadar fazla oluyor. Hemen altında isteğe bağlı olarak girilebilen ileri düzey özellikler mevcut. Bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer kullanmazsanız botu oluşturduğunuz anda ilk işlemini şu anki piyasa fiyatından gerçekleştirir. Eğer tetikleyici kısmına fiyat yazarsanız botun tetiklenmesi için piyasanın tetiklenme fiyatına gelmesi gerekecek. Stop tetikleyici kısmı ise karı al, zararı durdur emirlerini verebildiğiniz bölüm. Belirlediğiniz alt fiyatın altında bir değer girerek zararı durdur emri, belirlediğiniz üst fiyatın üstünde bir değer girerek de karı al emri verebiliyorsunuz. Dilerseniz botu oluşturduktan sonra da bu emirleri girebiliyorsunuz arkadaşlar. Karı al, zararı durdur emri girdiğinizde piyasa bu fiyatlara ulaşırsa bot komple kapanıyor ve oluşturulan tüm emirler iptal ediliyor. Hemen altındaki bölüm çok önemli. Öncelikle Bas Coin ile karşıt coin'in ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bas Coin paritenin solunda bulunan coin. Karşıt coin ise paritenin sağ kısmında bulunan coinlere deniyor. Yani bu durumda Ethereum Bas Coin, Bast ise karşıt coin oluyor arkadaşlar. Stop'ta Bas Coin'lerin hepsini sat yazıyor. Yani stop tetikleyici kısmında karı al zararı durdur emri girerseniz piyasa bu fiyatlara ulaştığında
Ethereum'larınızın hepsini satacak arkadaşlar. Eğer yatırım yapılacak coin kısmından BUST artı Ethereum'u seçerseniz şu kısımdan botun çalışması için Ethereum eklemeniz gerekecek. Bundan dolayı stop durumunda eklediğiniz bu Ethereum'ları da satacak arkadaşlar. Bu özelliği kullanırken iki kez düşünmenizde fayda var. Artık botu oluşturmak için gereken her şeyi öğrendiniz. Şimdi sizlere önceden oluşturduğum botlar üzerinden örnekler göstermek istiyorum. Ben BTC USDT paritesinde bir bot oluşturmuştum. Oluşturduğunuz botları oluştur kısmından sayfayı aşağı kaydırarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çalışıyor bölümünde ise şu anda aktif olarak çalışan botlarınızı görebiliyorsunuz. Geçmiş bölümünden kapanan botlarınızın detaylarına ulaşabiliyorsunuz. Şimdi biz BTC botumuzla devam edelim. Botu oluşturmak için 63.44 dolarlık bir yatırım yapmışım. Şu anda BTC'nin güncel değeri bu kadarmış arkadaşlar. Ben botu oluştururken fiyat aralığını 38.000 dolar ile 45.000 dolar arasında belirlemişim. Grid sayısını ise 4 olarak ayarlamışım. 45.000 eksi 38.000 dolar yaptığımızda sonuç 7.000 çıkıyor. Ben grid sayısını 4 olarak ayarladığım için 7.000'i 4'e bölersem sonuç 1750 çıkar. Bu demek oluyor ki botu ben aritmetik olarak oluşturduysam her 1750 dolarlık fiyat hareketinde alım satım işlemi yapacak. Şu anda toplam eşleşme sayısı 0 olarak gözüküyor. Çünkü botu oluştururken tetikleme fiyatı belirlemedim. Bundan dolayı piyasa fiyatından alım yaptı. Daha henüz grid fiyatlarından al-sat işlemi yapmadığı için eşleşme 0 olarak gözüküyor. Düzenleye bastığınızda karı al, zararı durdur emirlerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Paylaşa basarsanız botunuzun şu anki mevcut durumunu paylaşıyor. Bitiş butonuyla da botunuzu sonlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki çalışıyor butonuna basarsanız daha fazla detay görebiliyorsunuz. Botun bu zamana kadar yaptığı toplam karı şuradan görebiliyoruz. Gridlerden elde ettiğimiz karlar ise burada gözüküyor. Fakat bende grid henüz tetiklenmediği için şu anda kar gözükmüyor arkadaşlar. Hemen altında gerçekleşmemiş PNL kısmı var. Toplam kar hesaplanırken gerçekleşmemiş PNL ile grid karınız toplanıyor. Ve sonuç buraya yazılıyor arkadaşlar. Daha fazla göster butonuna bastığınızda ise oluştururken girdiğiniz bilgileri görebiliyorsunuz. Şuradan botun ne zaman oluşturulduğunu ve kaç gündür ne kadar süredir çalıştığını görebiliyorsunuz. Asıl önemli kısım bu alt taraf. Öncelikle grid bilgileri kısmına bakalım. Alım satım için her bir emrin büyüklüğü 0.028 BTC'ymiş. Grid'i oluştururken 65 dolarlık yatırım yapmışım. Bundan dolayı grid botunun sorunsuz çalışabilmesi için spot cüzdanımda kullanılabilir olarak 65 dolar bakiye bulundurmam gerekiyor. En altta ise kârı al, zararı durdur emirlerinizi buradan da görebiliyorsunuz. Grid sayımız da en başta yukarıda yazıyor. Tamamlandı kısmında stratejinizi başlattığınız andaki coin'in değerini, ilk işlemde ne kadarlık alım yaptığını ve hangi fiyattan aldığını böyle görebiliyorsunuz. Benim botum henüz grid fiyatlarından alım yapmadığı için grid emirleri kısmı boş gözüküyor. Fark ettiyseniz ilk alım satım miktarı 0.057 BTC olarak gözüküyor. Halbuki grid bilgileri kısmında emir başına adet 0.028 BTC olarak gözüküyordu. Bunun sebebi grid trading'in sorunsuz çalışabilmesi için komisyon ücretleri adında başlangıçta bir miktar bakiye satın alıyor. Bunu da çalışıyor bölümünde ayrılan komisyonlar adı altında görebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer grid sorunsuz çalışmaya devam eder ve ayrılan komisyon tutarı %50'nin altına düşerse yeniden komisyonlar için alım satım yapacak arkadaşlar. Bu yeni satın alımları da tamamlandı bölümünden emirler için ayrılan komisyonlar adı altındaki yerden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi çalışıyor kısmına geri dönelim. Emir başına adedimiz burada da gözüküyor. Son fiyat ürünün güncel fiyatı arkadaşlar. Yani şu anda Bitcoin 43.069 dolarmış. Güncel bakiye kısmı ise grid trading için oluşturulmuş beklemede olan emirlerin toplam değerini gösteriyor. Grid Trading'in oluşturduğu tüm emirler spot piyasasında açık emirler kısmında gözüküyor arkadaşlar. Buradaki emirlerin değerini toplarsanız şurada gördüğünüz güncel bakiye ile birebir aynı olduğunu görebilirsiniz. Yani şu anda 65 dolar bakiyenin bu kadarını emir vermek için kullanmış. Hemen altta bir tablo görüyorsunuz. Oluşturduğunuz fiyat aralığına ve grid sayısına göre belirlenen grid fiyatları burada gözüküyor arkadaşlar. Bot burada gördüğünüz fiyatlar üzerinden alım satım emirleri giriyor. Herhangi bir alım gerçekleştiğinde emirlerin renkleri değişebiliyor ama değerleri değişmiyor arkadaşlar. Yeşiller alış emirlerini, kırmızılar ise satış emirlerini temsil ediyor. Ben alt fiyatı 38.000 dolar, üst fiyatı ise 45.000 dolar olarak ayarlamıştım.
Grid sayısını ise 4 olarak ayarladım. Gördüğünüz gibi burada da 4 tane fiyat mevcut. Fiyat aralıkları ise 38.000 dolarla 39.750 dolardan hesaplarsanız 1750 dolar olarak görebilirsiniz. Videonun başında bu 1750 doları nasıl bulduğumuzu hesaplamıştık. Grid emirleri üst fiyattan başlayarak alt fiyata doğru 1750 dolar azalarak ayarlanmış durumda. Her zaman üst fiyattan başlayarak alt fiyata doğru ayarlanır arkadaşlar. Piyasa fiyatı bölümlenmiş bu fiyatlara ulaştığında emirler gerçekleşiyor ve yeni emirler oluşturuluyor. Geçmişte kapatılan bir bot üzerinden örnek göstermem gerekirse piyasa fiyatı grid fiyatına geldiğinde alım ya da satım fiyatı şu şekilde tamamlandı kısmında gözüküyor. Eğer alım yaptıktan sonra fiyat artar ve kar satışı yaparsa tamamlandı kısmından aynı bölümde alış ve satış işlemlerini görebiliyorsunuz. Mesela 2974'ten almış ve 2980'den kar satışı yapmış. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Fiyat tek bir yönde gider ve üst üste farklı fiyatlardan alım yaparsa ürünün giriş fiyatı değişecek. Bu durumda grid fiyatları buna göre değişecek mi? Bunu hemen size şöyle anlatayım. Diyelim ki 39.750 dolardan 0.028 BTC alım emri gerçekleşti. Bu durumda 41.500'den olan şurada gördüğünüz alış emri satış emrine dönüşecek. Fiyat 41.500'e çıkarsa 0.028 BTC satılacak ve karımızı alacağız arkadaşlar. Fakat fiyat artmayıp 39.750'den 38.000 dolara inerse burada da 0.028 BTC'lik alım yapacak. Ben 0.028 diyorum ama emir başına dediğimiz bu kadar arkadaşlar. Söylemesi zor olduğu için ben bu şekilde hitap ediyorum. 38.000'e indiğinde iki farklı fiyattan alım işlemi yaptığı için giriş fiyatımız değişiyor arkadaşlar. 2 defa 0.028 BTC alım yaptığı için totalde 0.056 BTC almış oluyoruz. Bu durumda Binance fiyat ortalamasını hesaplayıp bir sonraki satış grid fiyatını ve miktarını ayarlasın ben de isterdim. Fakat maalesef böyle olmuyor. 38.000'den tekrardan 39.750'ye çıkarsa karı almak için 0.028 yani emir başına adet miktarınca satış işlemi yapıyor. Yani anlayacağınız üzere alttan aldığını bir üstündeki grid fiyatı ile eşleştirip kar satışı yapıyor arkadaşlar. Bu durumda tamamlanan emirler kısmını şurada gördüğünüz gibi böyle görebiliyorsunuz. Son kısmı tekrardan anlatmak istiyorum. Diyelim ki arkadaşlar 41.500'den alım yaptı. Fiyat düştü. 39.750'den tekrar alım yaptı. Fiyat tekrar düştü. 38.000'den tekrar alım yaptı. Bu durumda fiyat 38.000'den 39.750'ye çıkarsa emir başına adet miktarınca kar satışı yapacak arkadaşlar. 39.750'den 41.500'e tekrar çıkarsa yine 39.750'den aldığını 41.500'den satacak. Çalışma mantığı tamamen bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videom hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.